Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda BIST 100'ü inceleyeceğiz ve gelecekte nelerle karşılaşabiliriz bunları değerlendirmeye çalışacağız. Hemen şöyle uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerimizdir, kendi analizlerimizdir. Şimdi uyarımızı yaptıktan sonra başlayabiliriz. İlk önce büyük zaman diliminde bakacağım. Büyük zaman diliminde aylık olarak baktığımızda bakın Borsa İstanbul büyük bir rally yapmış. 2021'den itibaren şu an 2025'e kadar aylarca yükselmiş, dinlenmiş ve tekrar yükselmiş. Peki şimdi nelerle karşılaşabiliriz? Bunları değerlendirelim. Öncelikle bakın şu bölgede bir dokunuş görüyoruz. Burada bir artık zorlanma, yani şu bölgede gayet güzel bir şekilde pozitifken burada artık bir zorlanma görüyoruz. Ve burası bize artık acaba rally'nin sonu mu geliyor diye bir düşündürücü bir sinyal olarak karşımıza çıkıyor. Ama şu an uzun vadede tamamen bu rally bitti, artık bir yükseliş devam etmeyecek diyemeyiz. Neden? Çünkü öncelikle şu pivot çizgisinin altında kalıcı olması lazım. Bu bölgeye geldiğinde sonrası sıkıntı daha büyüyecek. Ama şu an burada gezindiği sürece herhangi bir kesin bir uzun vadede düşüşün olacağını söyleyemeyiz. Ama zayıflık net bir şekilde artık kendini gösteriyor. Peki başka neler var? Bakın burada da zayıflık var. MACD indikatörüne baktığımızda burada bir sat sinyali net bir şekilde var. Yine burada bakın, burada mum barların yeşilden kırmızıya dönmüş olması yine zayıflık sinyali. Hem sat var hem de ciddi anlamda burada artık rally'nin tükendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki büyük rally'ye baktığımızda şu bölgeden gelen bir rally, yine şuradaki bakın yeşil mumları görüyoruz. Bunlar ciddi anlamda kar sağladılar ve artık kar satışı geliyor. Yine mumbarlara baktığımızda MACD'de şuradaki bölgede artık rally'nin tükendiğini görüyoruz. Burada gücü azalıyor artık. Bakın hacim gitgide aşağı doğru düşüyor. Ve bu son şu bölgedeki tepe artık hacmin iyicene bittiği, tükendiği ve artık zaten buradan sonra da bir sat gelmiş. Net bir şekilde zayıflık emareleri gösteriyor. Aylıkta bu şekilde hem sat var hem zayıflık var. Yani durum hiç de iç açıcı değil. O yüzden şu an uzun vade olarak düşünürsek uzun vadede pek güzel bir görüntü yok. Peki daha yakın zaman diliminde haftalığa bakalım. Haftalıkta MACD bakın mumların üzerinde kalıcı olmuş ama şu anlık bir sata doğru geliyor ve sıkıntılı bir süreç başlayacak tekrardan. Yine şu bölgeye bakarsak ve şuraya bir direnç atarsak eski zirvemize, burası bizim için bir direnç oldu. Buranın üzerinde kalamadı ve şu şekilde bir düşüş. Yine böyle bir haber, yani şunlar hep haberlerle pompalanan yükselişler. Haber bittiğinde tekrar aşağı düşüyor. O yüzden yani bunlar çok da güvenilir bir şekilde yükseliş olduğunu söyleyemiyoruz. Burada pivotun üzerinde, yani şu yeşil olan hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olduğu sürece buralarda biraz da oyalanmaya devam edebilir. Ama bu bölgenin altına sarktığı sürece, özellikle şu bölgeye bizim için ne olacak? Sıkıntılı bir seviye olacak. Bu bölgenin altına indiğinde ve onayını da alırsa daha da aşağı süzülme ihtimali var arkadaşlar. O yüzden sıkıntı eee, şu an daha bitmiş değil. Bizi peki aşağıda bekleyecek olan destekler şu bölgeye, buradaki bu ufak bir akümülasyon acaba bizi tutacak mı diye bekleyebiliriz. Yine daha aşağıdaki bölgelere bakarsak benim daha önceden sizlere söylediğim ve asıl beklediğim noktalardan bir tanesi bu bölgeydi. Bu bölgeye tam düşmeden tekrar yukarı, şuradan ve şuradan tekrar yukarı fiyat ittirilmiş oldu. Bu bölge bizim için değerli. Yine daha aşağıda yine değerli bulduğum bölgelerden bir tanesi de
şurası ve bu bölgede geldiğinde yine değerlendirilecek. Yani fiyatın dönüş yapabileceği bölgelerden bir tanesi. Şuradan yine bu bölgeye eğer gelirse buralardan, bu akümülasyonlardan ve dönüş gördüğünde, alıcıyı bulduğunda tekrar yukarı dönme ihtimali olan bölgeler benim için bu seviyeler. Peki başka neler söyleyebiliriz? Günlük bazda bakalım. Günlük bazda baktığımızda hala 200 günlük üzerinde oluyor olmamız, yani tutunuyor olmamız bizim için e, daha her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Yani daha hala birazcık buralarda şöyle hareketler yapılabilir. Ama bu 200 günün altına geldiğinde işte o zaman asıl tehlike başlıyor diyebiliyoruz. Yani satıcılar daha da hızlı bir şekilde yığılabilir. E, Yani çok sert bir şekilde düşüşler gelebiliyor. Bunun örneğini biraz sonra yine göstereceğiz. Peki bu bölgelerde neler yapmış? Böyle bir değerlendirirsek bakın 200 günün altında burada bir birikim, bu yukarı kırıldığı için burası bizim için alıcı bölgesi ama en yakın alıcı bölgesi bu bölge. Bu bölge bizim için ilk olarak destek çalışacak bölgedir. Şu hareketli ortalamayı kapatırsak bu bölge değerli. Ama bu bölgeye baktığımızda şurada ikili tepe sinyali var. Bakın şurada birinci tepe ve ikinci tepe. Eğer burası kırılırsa burada biz yükseliş kadar, yani iç kadar düşüşte görürüz. %11, burası %11 direkt kendini burada bulacak. Yani bu ikili tepenin kırılışı, bu ikinci tepenin kırılışı ve şurada bir onay alırsa, 2 gün kapanırsa veya bir gün fark etmez. Yani 2 gün olsa daha garantörü. Kapanırsa ve kendini yukarı atamadığını, zayıfladığını görsek fiyatın, direkt kendimizi şu bölgede bulacak olacağız. Yani bu bölgede olacağız. Eğer burada da tutunamazsa daha dediğim gibi daha aşağılara gelmiş olacak. Zaten dikkat ederseniz bakın buralarda büyük zaman diliminde ikili tepeler, yani burada bir dağıtım, aslında dağıtım gözlemleniyor. Bakın şöyle bir kapatırsak burası bir tepe, burası iki tepe. Eğer burada da biraz süzülür ve böyle yaparsa bir obo oluşumu gerçekleşecek ve obonun omuz başı omuzun kırılış ve hedefi de şöyle dikkat ederseniz böyle bir boyun çizgisini düşünürsek buradaki boyun ya da baş kadar düşmesi gerekiyor. O zaman burası %30 ortalamaysa düşüşü de yine %29-30 seviyelerinde olacak. Yani şu şöyle işte bu bölgeler %30 kadar düşmüş olacak. Eğer bir obo oluşumu gerçekleşirse ve kırılımdan sonra böyle bir düşüş gerçekleşmesi gayet doğal. Peki neden böyle bir şey diyoruz? Daha yukarı gitme ihtimali var mı? Her zaman var ama şu an tabii ki böyle bir rally, bakın uzun süredir, yıllarca, aylarca yükselmiş. Bundan sonra bir düşüş olması gayet normaldir. Şimdi geçmiş seviyelere bakalım ve oraları inceleyelim. Geçmişte böyle rally'ler olduğunda ne gibi hareketlerde bulunmuş ve bizi ne gibi seviyeler karşılayabilir? Bunları değerlendirelim. Geçmişten şöyle 2000, bakalım burası kaçmış? 1996 rallisi. Şöyle biraz inceleyelim. Bakın burada ciddi bir rally var. İşte 1993'ten itibaren yükselmiş, dinlenmiş, yükselmiş, dinlenmiş, yükselmiş. Tıpkı günümüzdekine çok benziyor. Ve burada artık zorlandığını, fiyatın artık bakın haftalıkta buralarda sarkmalar oluyor. Gitgide tepeler birbirine yakın oluyor. Bakın burada tepeler birbirine uzak ama burada çok daha yakın olduğunu görüyorsunuz. Yani gitmekte zorlanıyor. Peki fiyat nereye geliyor haftalıkta? Şu bölgeye bakın. Buradaki hareketli ortalamaya geliyor. Ve burada sert bir, bakın burada dağıtımdan sonra sert bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Daha sonra burası ucuzladığı için fiyat ne olacak? Tekrar toparlanıp yukarı doğru yürüyecek ve yeni bir rally başlayacak. Yeni bir rally bizi nereye götürüyor? Bak burada da çok sert bir şekilde yükselmiş ve burada yine bir dağıtım gerçekleşmiş. Dağıtımdan sonra hareketli ortalamayı terk ediş ve nereye bizi karşılayacak? Bakın yine mavi olan bir hareketli ortalamamız. Hemen bu hareketli ortalama seviyelerini de gösterelim.
Bakın burada 21 EMA 21 yeşil olan yani pivot olarak kullandığım EMA 144 açık mavi olan ve burada beyaz olan da MA 200 hareketli ortalaması. Bunu kendiniz de kurabilirsiniz. Hareketli ortalamalar ya da diğer ortalamalarla birlikte kullanabilirsiniz. Burada yine uzun süre bir yatay gözlemleniyor. Tekrar rally başlıyor. Rally başladığında artık ciddi bir yükseliş geliyor. Bakın şu bölgeye normalde burada artık dağıtım olduğunda nereye gelmesi lazımdı? Bu bölgeye gelmesi lazımdı. Burası aklında tutmak gerekiyor. Peki buraya gelmeden tekrar hızlı bir şekilde dönmüş. Evet, burada bir değişiklik yapmış. Ama bu değişikliğin daha sonra acısı çıkacak demek ki. Şöyle yapalım. Son bir tepe daha yapıyor. Son bir tepe daha yapıyor. Burada da tekrar dağıtım yaptıktan sonra bu sefer normalde şu bölgeye gelmesi gerekirken gelmiş. Ama burada tabii ki ekstra bir yükseliş olduğu için ekstra bir düşüş daha gerçekleşiyor. Tabii o zamanki şartlarına göre bakın çok daha ucuzlamış ve hareketli ortalamaların çok daha aşağısında yani 200 günlük haftalıkta hareketli ortalamanın da aşağısına indiğini görüyoruz fiyatın ve ciddi bir şekilde burada değer kaybı söz konusu olmuş Borsa İstanbul'da ve tekrar o zaman rally buradan ucuz seviyeden başlıyor ve dikkat ederseniz haftalıkta dağıtım rally bitiyor dağıtım. Dağıtımdan sonra hareketli ortalama tekrar bizi açık mavi renkli hareketli ortalamanın fiyatla birlikte kavuştuğunu görüyoruz. Ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın hareketli ortalama maviden ve 200 günlük hareketli ortalamalardan haftalıkta desteği alıyor. Gücünü topluyor, yükseliyor, rally yapıyor, bitiriyor. Tekrar aynı bölgeye iniyor. Bakın yükseliyor, tekrar aynı bölgeye iniyor. Yükseliyor buradan tekrar mavi ve beyaz olan hareketli ortalamaya geliyor. Ve işte günümüzde de ciddi bir şekilde yükselmiş. Yani ekstra yükselmiş hatta. Tabii enflasyonun ve işte TL'nin değer kaybedişini de eklediğimizde bizi bekleyecek yani bu büyük ralliden sonra bizi bekleyecek nokta neresidir dediğimde işte bu bölgeler bizim için ne olacak? Beklenebilir bölge olacak. Yani burada eğer bir dağıtım yapılıyorsa bunun düzeltmesi veya işte beklediğimiz noktada ne olacak? O yüzden ben bu bölgeleri çiziyorum. Bakın buralar değerli bölgeler. Buralar fiyatın ucuzlayabileceği, dönüş alabileceği, alıcı belki bulabileceği bölgeler. O yüzden burada ikili tepe, burada da bir dağıtım, bunun eğer pivotun altında kırılırsa bu hareketlere hazır olmanız gerekiyor. Tabii ki rally'e giden ya da elinizde bulunan hisseler olabilir. Trendde olan hisseler olabilir. Ama şunu unutmayın. Borsa İstanbul düşerse hepsi düşer. Yani diğerlerinin tutunma ihtimali çok da yüksek olmayabilir. Ve çoğu da satış yiyebilir. Eğer alttan almaya bekliyorsanız yani biraz daha beklemeniz daha iyi olur. Yani şöyle söyleyebiliriz. Uzun vadede çok da iç açıcı değil. Ama kısa zaman diliminde al-sat için fırsat kollayabilirsiniz. Günlükte şu bölgeler e, yani en yakın seviye yine çizelim en yakın seviye şu bölge bizim için bir anlam ifade ediyor. Bir de şu bölge bizim için anlam ifade ediyor. En yakın seviyeler şu iki seviye. Daha büyük zaman diliminde şu bölgelere geldiğinde yine fiyatın ucuzlamış olduğunu söyleyeceğiz. Şu an Borsa İstanbul'da konuşabileceğimiz şeyler, anlatabileceğimiz şeyler böyledir. Yine bir eğer trend çizgisi çekmek gerekiyorsa trend çizgisi bu şekilde bir hareket gözlemleniyor. Bu seviyeler yani şöyle olur mu veya böyle aşağı gelir mi? Buralar kırılır mı? Buralar önümüzdeki haftalarda belli olacak. Şu an için bir alıcı gözlemlenmiyor ve düşüş formasyonları var. Düşüş formasyonları gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Onu da önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Ama hisse senetlerine baktığımızda oralarda da ciddi anlamda 200 günlüklerin altında yani dead cross'lar gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da bizim için düşüşün aslında gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım sizler için faydalı olur.
Şu bölge içerisinde de fiyat hareketleri e, devam edebilir. Ama pek de güçlü olduğunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü büyük zaman diliminde hala gördüğünüz gibi sattayız ve bu sat ala dönüşmedikçe hiçbir şey diyemeyiz. Yani şu fiyat hareketi MACD'deki tekrar ala dönüp tekrar sata da dönebilir. Şu bölgeye de ne yapabilir? Gelebilir. Bu bölgelerde hareket de edebilir. Çünkü geçmişte diğer piyasaları incelediğinizde bunun birçok örneği var. Yani çok yükseldiğini görebiliyorsunuz. Geçmişe göre MACD indikatörü ta nereye gelmiş yani. Şu seviyeye gelmiş. Daha önceden bu seviyeye geldiği pek olmamış. Ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. Ve bunun daha sonra ne olabiliyor? Ciddi anlamda düşüşler gerçekleşebiliyor. Ta ki mumların seviyesine kadar bakın. Şu bölgelere kadar MACD indikatörü yerleşebiliyor. O yüzden biraz daha ucuzlamasını ve zamana yayılmasını bekleyeceğiz netleşmek için. Tabii ki ne yapacağız bunun dışarısında? Yani hiçbir şey almamak mı gerekiyor? Yani başka borsaları düşünebilirsiniz. Amerikan borsası veya kripto paraları düşünebilirsiniz. Veya trendde olan birkaç tane hisse senedini kısa vade içerisinde desteklerden al sat yapıp orada ticaret yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olur. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.